Herkese merhaba. Bu videonun konusu Excel'de düşey ara ve yaklaşık eşleşme kullanarak belirli bir tabloya faiz oranlarını getirmeyi anlatmayı planlıyorum. Öncelikle şöyle bir tablomuz var. Şimdi bu tabloda Merkez Bankası'nın avans faiz oranları var. Bu açıklanıyor Merkez Bankası'nın sitesinde. Değiştikçe de güncelleniyor. Şimdi benim amacım bu tabloda şurada bir faiz hesaplama tablom var. Bu bir şirketin işte kasa hareketlerini gösteriyor. Kasamda fazla bakiye olmasını istemiyorum. Maksimum 10 bin lira olsun istiyorum. Onun üstündeki parayı da faizini hesaplayıp alternatif maliyetini veya alternatif getirisini ölçmeyi planlıyorum diyelim ki. Öncelikle Adat diye bir tanım var. Bu ne demek? Adat aslında gün sayısı demek. Gün adedi demek daha doğrusu. Nerelerde kullanılıyor? Genellikle vade fark hesaplamalarında, faiz hesaplamalarında kullanılıyor. Onu da kısaca şöyle göstereyim. Şimdi bu bir firmanın cari hesabı olsun. Bunlar faturalar, borç tutarı. Bunlar da ödemeleri, alacak tutarı, çekler olsun. Şimdi bu firma bize 127 bin lira biz fatura kesmişiz. O da bize bunların değişen vadelerde çekler vermiş ve çeklerin vadeleri değişik. O da 127 bin lira. Şimdi Adat nasıl hesaplanıyor? Adat tutarla gün sayısının çarpımıdır aslında. Bir nevi bir evet faiz veya maliyet hesaplaması işidir. Şimdi bunu Adat hesabında tutar ve gün sayısı demiştik. Şimdi mesela burada ilk faturamızın şu 500 liralık faturanın adatını nasıl hesaplayacağız? Vade ile fatura tutarını çarparak böyle bir rakama ulaşıyoruz. Bunu biraz daha açıklayacağım az sonra. İşte 2000 ile vade tarihini çarparsak 9856, 90 milyon 856 bin çıkıyor adatı. Bunları böyle çarptırırsak işte bir rakama ulaşıyoruz. Bu şu anda anlam ifade etmeyebilir. Birazdan açıklayacağım. Aynı şekilde ödemelerin de adatını hesaplıyoruz bu sütunda. Onlar da burada şöyle göstereyim. İşte vade ile alacak tutarı yani çek tutarını çarparak bir adata ulaşıyoruz. Ödemelerin adat toplamları da bu kadarmış. Şimdi anlamsız gelebilir size. İşte nasıl yani bir vade ile tutarı çarptığın zaman nasıl bir rakam çıkıyor diye. Aslında şöyle bunun mantığı. Şu oku kaldırayım. Şimdi normalde bugünün tarihi. Bugün ayın 27'si. Şöyle bunu tarih formatına alalım. 27-11. Excel'de tarih formatları aslında ilk tarih olarak 1-1-1900 tarihini baz alıyor Excel. O yüzden mesela şimdi şuraya 1-1-1900 yazalım. Evet, şimdi Excel ilk tarih olarak 1-1-1900 alıyor. Şimdi bunu bundan çıkardığımız zaman bugünün tarihini 1-1-1900'den çıkardığımız zaman 45.622 gibi bir şey yapıyor, çıkıyor. Artı 1 diyelim buna. Şimdi bugünün tarihini tekrar ben kısa tarih formatından normal sayı formatına çevireyim. Bakın görüyorsunuz. Aynı rakam bulduk. Yani bu ne demek? Aslında bugünden geriye doğru 1-1-1900'e gidersek 45.623 gün geriye gitmiş oluyoruz. Yani dolayısıyla buradaki tarih aslında bir sayıyı ifade ediyor. Biz adatı bulurken bu tarihle borçlarını çarptığımız zaman yine bir sayı olarak çıkıyor. Yani bize hata vermiyor. Herhangi bir sayı hatası vesaire vermiyor.
Şimdi işte nerede kullanılıyor demiştik Adat? Vade farkı hesaplamalarında nasıl kullanılıyor? Şöyle işte normalde şimdi faturaların Adat'ını bulduk. Adat toplamları şunların toplamı oluyor. İşte 5 milyar 772 milyon küsür bir rakam. Bunlar da ödemelerin yani çeklerin Adat toplamları 5779. Şimdi buraya dikkat edelim. Adat faturalar dediğimiz rakam yani toplam Adat tutarlarının toplamını toplam faturaların tutarına bölüyoruz bakın. Adat bölü toplam faturaların toplamı diyebiliriz. Demin gösterdiğim nedenle bakın burada da bir sayı çıkıyor aslında. Biz onu tarih formatına çeviriyoruz. Bu da ne demek? Bu faturaların bakın vadeleri farklı. Nisan var, Mayıs var, 16 Mayıs var, 24 Mayıs var. Bu faturaların ortalama vadesi 9 Haziran 2024'e geliyormuş bakın. Bu onu ifade ediyor. Biz şimdi vade farkı hesaplamasında kullandık adet. Aynı şekilde buradaki çekleri de formüle bakın. Şuradaki. Yine çeklerin Adat toplamını çeklerin toplam tutarına böldürürsek yine bir bunun da tarih formatında olması lazım tabii şöyle. Çeklerin ortalaması da 3 Ağustos'muş. Yani faturaların ortalamasından 55 gün geçmiş. Yani biz X firmasına fatura kesmişiz. Bunların ortalaması vadesi 9 Haziran'mış. Firma bize ödemeyi yaparken 3 Ağustos ortalama vadeli çekleri vermiş. 55 gün geç vermiş aslında. Bunun için firmaya vade fark kesilmesi gerekiyor aslında normalde. Bunun için de işte normal faiz hesaplayıp 127 bin ana para gibi düşünürsek 55 gün sayısı çarpı faiz oranında yıllık %50 düz alırsak yaklaşık bir 9600-9700 lira diyelim artı KDV bu firmaya vade farkı faturası kesilmesi lazım. Evet. Şimdi gelelim bizim örneğimize. Bizim örneğimizde böyle bir tablo var demiştim videonun başında. Şimdi ben buraya ne yaptırmak istiyorum? Bunları diyelim ki bu 50-100 satırlık bir kasa raporu. Burada hangi tarih aralığında hangi faiz oranı bakıp tek tek buraya girmek çok zor bir şey olur. Mesela 29.6.2018 diyor. İşte bakıyorum şurada 21.12.2019 tarihi var. O dönemki Adat faiz, avans faiz oranı neymiş? 13.75. Ben bunu buraya bakıp buraya elle manuel kopyala yapıştır yaparak yüzlerce satır bir tablo olduğunu düşün. Çok zor. Bunu nasıl yapabiliyoruz? Düşeyle yaklaşık eşleşmeyle. Buradaki mantık da şu. Bunlar kasa hareketlerimiz dedik. İşte kasaya para girmiş, kasaya para çıkmış, kasada 83 bin lira bakiye kalmış. Benim kasamda olmasını istediğim para 10 bin lira. Bunun üzerindeki her şeyi, bakiyeyi adatlandırmak istiyorum. Faizini hesaplamak istiyorum daha doğrusu. Bunun için de neye ihtiyacım var? Faiz oranına, gün sayısına ve ilgili tutara. Şöyle yapalım. Şunları sileyim. Şunu da sileyim. Evet. Şöyle. Şimdi eşittir. Düşey arıyoruz. Neyi arıyoruz? Aranan değer. Bu tarih değerini arıyoruz. Noktalı virgül. Nerede arıyoruz? Tablo dizisi. Burada arayacağız. Tabii ki burada sabitleme yapacağız ki aşağı doğru çektiğimizde kaymasın. Noktalı virgül. Sütun indiz sayısı. Bakın burada faiz oranı kaçıncı sütunda? 1, 2, 3. 3 diyoruz. Ve burada yaklaşık eşleşmeyi seçiyoruz. Yani bunu seçiyoruz. Onun da aslında karşılığı 1'dir. Doğru da çıkar. Yani ikisi de aynı sonucu verir. Parantezimizi kapatalım.
Enter'a basalım. Evet. Şimdi formülü bir inceleyelim. Ne yaptık? Niye böyle bir şey yaptık? Niye yaklaşık eşleşme dedik? Şimdi tam eşleşme deseydik burada belirli bir tarihi arayacaktı ve hata verecekti formül. İsterseniz deneyelim. Tekrar işte doğru tam eşleşme diyelim mesela şimdi. İşte bakın yok hatası vardı. Çünkü biz bir aralıktaki bir değeri arıyoruz. O yüzden yaklaşık eşleşmeyi seçiyorum. Yani diyorum ki Excel'e bana bu tarih aralığındaki faiz oranını getir. Excel'de bakıyor. Ha, diyor ki bu tabloda bir aralık var. O yüzden yaklaşık eşleşmeyi kullanıp direkt bu faizi getiriyor. Bu tabloda da şunları aşağı doğru çekersek hemen bir kontrol edelim bakalım. Mesela şuradaki tarihi nasıl yapalım? Bir tane değiştirelim. 11 1-11-2023 yapalım. 1-11-2023 tarihindeki o dönemki avans faiz oranını getirecek mi bakalım. 36.75 getirdi bakın. Şöyle işaretlediğim zaman daha net göreceksiniz. İşte bunun yüzlerce binlerce satır olduğunu düşünün. Böyle bir tabloyu referans alarak tek tek böyle o aralıktaki faiz oranı neymiş kopyalayayım yapıştırayım yerine bu düşeye yaklaşık eşleşme çok işinize yarayacaktır. Tabii başka senaryolarda da kullanılabilir. Yani şu anda bu aklıma bu geldiği için bu videoyu çektim. Yoksa başka tarih aralığında da örneğin bir primlendirme sisteminde şu tarih aralığındaki satışları şu orandan primlendir, şu tarihtakileri de başka bir orandan primlendir gibi yine yaklaşık eşleşme kullanılabilir. Ee, Faydalı olduğunu düşünüyorum videonun. Umarım öyledir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.